Gelin, bu bölümde nörolinguistik programlamanın derinliklere inelim ve zihninizin o hiç elinize verilmeyen kullanım kılavuzunun kilidini birlikte açalım. Hiç düşündünüz mü? Hedeflerinize doğru giderken neden bazen sanki bir duvara tosluyormuşsunuz gibi hissedersiniz? İşte her şeyi başlatan o kritik soruyla başlayalım. Bakın, azim ve inatçılık arasında ince ama devasa bir fark var. Azim, hedefinize bağlı kalırken yolda farklı patikalar deneme esnekliğidir. İnatçılıksa işe yaramadığını göre göre aynı kör yolda yürümeye devam etmek gibidir. Farklı bir sonuç umarak. Peki bu zihinsel çevikliği nasıl kazanacağız? İşte tam bu noktada nörolinguistik programlama ya da kısaca NLP devreye giriyor. Şöyle bir düşünün, ya beyniniz bir kullanım kılavuzuyla gelseydi harika olmaz mıydı? İşte NLP'yi tam olarak böyle düşünebilirsiniz. Zihninizin o hiç elinize verilmeyen o kayıp kullanma kılavuzu. Adı biraz karmaşık gelebilir ama aslında 3 basit parçadan oluşuyor. Nöro, yani beynimizin çalışma şekli, linguistik, yani dili nasıl kullandığımız ve bu dilin düşüncelerimizi nasıl şekillendirdiği ve son olarak programlama, yani hayat boyunca öğrendiğimiz davranış kalıpları ve en önemlisi bunları yeniden programlayabilmemiz. İşte bu üçü bir araya gelince ortaya çok güçlü bir değişim aracı çıkıyor. Peki bu kullanım kılavuzu hangi temel prensipler üzerine kurulu? Gelin şimdi buna bakalım. NLP'nin temelinde 3 tane çok sağlam fikir var. Birincisi, hiç kimse gerçeğin tamamını görmüyoruz, sadece kendi haritamızı görüyoruz. Yani sizin gerçeğinizle benimki farklı olabilir. İkincisi, zihnimiz bir buzdağı gibi. Gördüğümüz bilinçli kısım çok küçük, asıl işler bilinç dışında, yani suyun altında dönüyor. Üçüncüsü ve bence en heyecan verici olanı, başarı bir tesadüf değil. Başarılı insanların düşünce ve davranış kalıplarını modelleyerek biz de o başarıyı yakalayabiliriz. Şimdi işin en ilginç kısımlarından birine geliyoruz. Bilinç dışımız aslında bizle sürekli konuşuyor. Peki ama nasıl? Çok basit, kullandığımız kelimelerle. Bunu anlamak için size gerçek bir hikaye anlatayım. Bir NLP eğitim grubunda kilo vermek isteyen bir adam var. Her şeyi yapıyor, diyetine uyuyor, sporunu aksatmıyor ama 1 gram bile veremiyor. Aylardır yerinde sayıyor. Eğitmenler adama soruyorlar, neden başaramıyorsun sence? Ve adamın verdiği cevap aslında bütün sorunun anahtarı oluyor. Diyor ki, kendimi zayıf bir insan olarak görmekte zorlanıyorum. Bakın bu sadece bir lafın gelişi değil. Adam kelimenin tam anlamıyla bunu kastediyordu. Zihninde ince, fit bir kendisi resmi oluşturamıyordu. Bir imajı yoktu. Beyninize gideceği yerin bir resmini göstermezseniz sizi oraya nasıl götürsün ki? Bilinç dışı zihninin peşinden gideceği olumlu bir hedefi yoktu. Çözüm ne oldu dersiniz? Aslında inanılmaz basit. Ondan tek istenen her gün biraz zaman ayırıp o ideal halini, o zayıf ve sağlıklı kendisini zihninde capcanlı bir şekilde hayal etmesiydi. Sonuç mu? Aylardır kıramadığı o priyatoyu sonunda aştı ve 5 kilo verdi. Bu hikaye bize şunu gösteriyor. Zihnimizi gerçekten yeniden programlayabiliriz. Peki bunu anında yapmak mümkün mü? Yani duygusal durumumuzu bir düğmeye basar gibi değiştirebilir miyiz? Evet, bunun için de özel bir teknik var. Bu tekniğin adı çapalama. Şöyle düşünün, kendinizi anında motive, enerjik veya sakin hissetmek için kendinize özel bir kısa yol yaratmak gibi. Güçlü bir duyguyu, bir dokunuş gibi basit bir fiziksel harekete bağlıyorsunuz. Peki nasıl yapılır? Çok basit. Birinci adım, kendinizi inanılmaz derecede iyi, güçlü, mutlu hissettiğiniz bir anı hatırlayın. Gözlerinizi kapatın ve o ana geri dönün. İkinci adım, o anı tüm duyularınızla yeniden yaşayın. Ne görüyordunuz, ne duyuyordunuz, ne hissediyordunuz, o hissin zirveye çıkmasına izin verin. Üçüncü adım, duygu en tepe noktadayken bir çapa atın. Mesela baş parmağınızla işaret parmağınızı sıkıca birbirine bastırın ve 30 saniye öyle kalın. Dördüncü adım, ara verin. Aklınıza bambaşka bir şey getirin. Mesela dün akşam ne yediğinizi düşünün. Ve son adım, test. Az önce belirlediğiniz o hareketi, yani çapanızı tekrar yapın. O güçlü duygunun anında geri geldiğini fark edeceksiniz. Peki bu teknikleri sadece kendimiz için mi kullanabiliriz? Tabii ki hayır. İletişimde olduğumuz insanların bilinç dışı zihinleriyle de bağ kurabiliriz, hem de onların jestleri üzerinden. Slide'da gördüğünüz gibi 3 temel yöntem var. Aynalamayla, yani karşıdakinin jestlerini belli belirsiz taklit ederek onunla bir uyum yakalayabilirsiniz.
Referans vermeyle, onun bir konuyla bağdaştırdığı bir hareketi, siz de o konudan bahsederken kullanarak derin bir bağlantı kurarsınız. Ve tam temas, ki bunu çok dikkatli kullanmak lazım, kişinin jest yapan eline dokunarak mesajınızı çok daha güçlü bir şekilde iletebilirsiniz. Tüm bu araçlar, teknikler, peki asıl amaç ne? Bütün bunların bizi götürmesini istediğimiz yer neresi? Aslında cevap basit. Bizi en çok geride tutan o tek şeyin üstesinden gelmek. Başarımızın önündeki en büyük engel ne biliyor musunuz? Tereddüt. O harekete geçmeden önceki minik duraksama anı. Ve bu tereddüdün kökeninde neredeyse her zaman o derinlerde yatan hata yapma korkusu vardır. Ya yanlış olursa, ya insanlar ne der korkusu. İşte NLP bu korkuya yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Diyor ki, hata diye bir şey yoktur. Sadece geri bildirim vardır. Hatalar başarısızlık değil, öğrenme fırsatlarıdır. Hatta slayttaki sözde olduğu gibi. NLP'de gerçekten ustalaşmak istiyorsanız hata yapmaktan korkmamalısınız. Hatta tam tersi, onlardan ders çıkarabilmek için neredeyse hata yapmak istemelisiniz. Yani kısacası bu analizin bize söylediği en önemli şey şu: zihninizin kontrolü sizde. Kendi yazılımınızı güncelleyecek araçlara sahipsiniz. İşte bu güçle sizi son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum.